Americans were mesmerized today by an incredible drama playing out on live television. A homemade helium mylar balloon believed to be carrying a 6-year-old boy was racing out of control across the skies of Colorado. ...15 Ekim 2009. Colorado semalarında uçan daireyi andıran gümüş renkli bir balon yükseliyor. Polise göre içinde 6 yaşında bir çocuk var. Ve eğer bu doğruysa zaman hızla tükeniyor. Dakikalar içerisinde televizyon kanalları normal yayınlarını kesiyor. Canlı yayınlar başlıyor. Helikopterler balonun peşine düşüyor. Milyonlarca insan aynı görüntüyü izliyor. Kimse gözünü ekrandan ayırmıyor. Çünkü herkes aynı şeyi merak ediyor. Ama birkaç saat sonra herkes bambaşka bir soru sormaya başlayacak. O gün Amerika'nın gündeminde seçim yoktu. Büyük bir felaket de yaşanmıyordu. Yine de milyonlarca insan televizyonun başındaydı. Çünkü gökyüzünde uçan tek bir balon bütün ülkeyi durmuş gibi hissettirmişti. Ve işin garip tarafı şu. İnsanlar sadece balonu izlemiyordu. Aslında sonunu bilmedikleri bir hikayeyi canlı canlı izliyorlardı. Ama biz o sona daha gelmedik. Çünkü bu hikayeyi anlamak için önce başrol oyuncusunu tanımamız gerekiyor. Ve inanın bana Richard Heene sıradan biri değil. Richard Heene. Bazı insanlar ona mucit diyordu. Bazıları ise deli ama zararsız. Çünkü adamın garajı bildiğin laboratuvar gibiydi. Sürekli bir şeyler üretiyor, yeni fikirler deniyor. Bazen de bu gerçekten çalışacak mı dedirten projeler yapıyordu. Çocukları da çoğu zaman yanındaydı. Yani bu deneyler baba oğul yapılan hafta sonu aktiviteleri gibiydi. Tabii herkesin hafta sonu aktivitesi dev bir helyum balonu yapmak değil. Orası ayrı. Ama Richard'ın asıl istediği şey sadece bir şeyler üretmek değildi. Görünür olmak istiyordu. Hatta bundan birkaç yıl önce ailesiyle birlikte Wives Web adlı televizyon programına bile katılmıştı. Programı izleyenler bilir. İki ailenin anneleri yer değiştiriyor. Ortaya da genelde birbirinden tuhaf görüntüler çıkıyor. Heene ailesi de en hafif tabirle programın unutulmayan ailelerinden biri olmuştu. Richard kameraların önünde gayet rahattı. Nasıl konuşacağını biliyordu. Dikkat çekmeyi de seviyordu. Bu detayı şimdilik cebimize koyalım. Çünkü birazdan tekrar karşımıza çıkacak. 2009 yılına geldiğimizde ise Richard'ın aklında yeni bir proje vardı. Uçan daireyi andıran dev bir helyum balonu. Kendi anlattığına göre amacı atmosferde ölçümler yapabilecek düşük maliyetli bir sistem geliştirmekti. İlk bakışta kulağa çılgınca geliyor. Ama aslında tamamen imkansız da değil. Nitekim benzer prensiple çalışan araştırma balonları yıllardır kullanılıyor. Richard'ın yaptığı şey ise bunun ev yapımı versiyonuydu. Ve dürüst olmak gerekirse dışarıdan bakınca gerçekten ilginç görünüyordu. Ama kimse bu balonun birkaç gün sonra bütün dünyanın konuşacağı bir şeye dönüşeceğini tahmin etmiyordu. 15 Ekim 2009 Sabah. Heene ailesinin evi diğer günlerden farksız görünüyordu. Richard yine bahçedeydi. Günlerdir üzerinde çalıştığı balon da hazırdı. Gümüş renkli, yaklaşık 6 metre çapında, uçan daireyi andıran dev bir balon. Mahalledekiler için bu görüntü artık şaşırtıcı değildi. Çünkü Richard'ın bahçesinde tuhaf şeyler görmek neredeyse normaldi. Ama o gün normal olan son şey de birazdan bitecekti. Balon bahçede halata bağlı duruyordu. Çocuklar etrafta dolaşıyordu. Her şey sıradan görünüyordu. Derken bir anda bağırışlar yükseldi. Balonu tutan halat kopmuştu. Kimse daha ne olduğunu anlayamadan balon gökyüzüne doğru yükselmeye başladı. İlk tepki aslında panik değildi. Sonuçta uçan şey sadece balondu. Bir süre sonra iner diye düşündüler. Fakat birkaç dakika sonra evde eksik bir şey vardı. Falcon. 6 yaşındaki Falcon ortada yoktu. Önce odalara baktılar, sonra garaja, sonra bahçeye. Seslendiler, cevap yok. İşte tam burada ailenin aklına tek bir ihtimal geldi. Ya Falcon balon havalanmadan hemen önce içine girdiyse? Bu düşünce her şeyi değiştirdi. Çünkü o balon artık sadece bir balon değildi. İçinde bir çocuk olabilecek, kontrolsüz şekilde yükselen dev bir helyum balonuydu. Richard telefonu eline aldı. 911'i aradı ve söylediği tek cümle: "Sanırım oğlum balonun içinde." 911 hattına düşen bu ihbar normal bir kayıp çocuk ihbarına benzemiyordu. Çünkü ortada ne bir kaçırılma vardı ne de kaybolan bir çocuk. Ortada gökyüzünde yükselen bir balon vardı ve ailenin iddiasına göre o balonun içinde 6 yaşındaki Falcon bulunuyordu. Polis bu ihtimali doğrulayamıyordu ama yanlış çıkmasını bekleyecek lüksleri de yoktu.
Bu yüzden en kötü senaryoya göre hareket etmeye karar verdiler. Dakikalar içinde ilk ekipler yola çıktı. Ardından helikopterler havalandı. Balon ise çoktan yerleşim yerlerinin üzerinden geçmeye başlamıştı. Ve işte tam bu noktada bu olay yerel bir ihbar olmaktan çıktı. İlk haber kanalı canlı yayına geçti. Ardından bir diğeri. Çok geçmeden neredeyse bütün ülke aynı görüntüyü izliyordu. Gökyüzünde süzülen tek bir balon. İçinde gerçekten bir çocuk var mıydı? Kimse bilmiyordu. Ama kimse de bunu öğrenmeden televizyonunu kapatmak istemiyordu. Şunu bir düşün. Bugün böyle bir olay yaşansa muhtemelen telefondan birkaç video izler, yorumlara bakar, hayatına devam edersin. Ama yıl 2009. İnsanlar bir olayı aynı anda öğrenmek istiyorsa televizyonu açıyor ve tam olarak olan da buydu. Yaklaşık yarım saat içinde gökyüzünde süzülen o balon Amerika'nın en çok izlenen görüntüsü haline geldi. Helikopter kameraları bir an bile üzerinden ayrılmıyordu. Çünkü kimse o balonun içinde gerçekten biri olup olmadığını bilmiyordu. Üstelik yetkililer de bunu öğrenemiyordu. Balona yaklaşmak riskliydi. Vuramazlardı, indiremezlerdi. Yakalamaları da neredeyse imkansızdı. Yapabilecekleri tek şey onu takip etmekti. İnsan beyni cevabını bilmediği hikayeleri bırakmayı sevmez. Belki de bu yüzden milyonlarca insan saatlerce aynı görüntüyü izledi. Aslında ekranda değişen pek bir şey yoktu. Bir balon ve peşindeki helikopterler. Ama herkes bir sonraki dakikada ne olacağını merak ediyordu. Balon bazen yükseliyor, bazen alçalıyor. Rüzgar yön değiştirince rotası da değişiyordu. Her küçük hareket spikerler tarafından anında yorumlanıyordu. Biraz alçalıyor olabilir. Sanırım kontrolünü kaybediyor. İçeride gerçekten bir çocuk varsa. Kimse cümlenin devamını getirmek istemiyordu. Çünkü herkesin aklına aynı ihtimal geliyordu. Ve yaklaşık bir saat sonra beklenen an geldi. Balon yavaş yavaş alçalmaya başladı. Yüzlerce polis, itfaiye ekipleri, gazeteciler hepsi aynı noktaya doğru koşuyordu. Balon sonunda yere indi. Artık saatlerdir beklenen o an gelmişti. Ekipler dikkatlice yaklaştı. Çünkü içeride gerçekten bir çocuk varsa en ufak hata bile her şeyi değiştirebilirdi. Önce balon sabitlendi. Sonra altındaki küçük bölme açıldı. Ve hiç kimsenin beklemediği bir manzarayla karşılaştılar. İçeride kimse yoktu. Bir dakika, nasıl yani? Saatlerdir bütün ülkenin izlediği balon boş muydu? İşte o anda hikayedeki ilk büyük soru cevaplanmadı. Aksine yerine çok daha büyüğü geldi. Falcon neredeydi? Balonun boş çıkması kimsenin hazırlıklı olduğu bir senaryo değildi. Çünkü şimdi işler daha da kötü görünüyordu. Eğer Falcon gerçekten balonun içindeyse peki nereye gitmişti? Akıllara gelen ilk ihtimal balondan düşmüş olmasıydı. Ve bu ihtimal arama çalışmalarının yönünü tamamen değiştirdi. Polis ekipleri balonun geçtiği rotayı tek tek aramaya başladı. Tarlalar, yollar, çatılar, ağaçlık alanlar, saatlerdir gökyüzüne bakan herkes şimdi gözünü yere çevirmişti. Canlı yayınlar devam ediyordu. Spikerlerin sesi de değişmişti. İlk baştaki umut yerini sessizliğe bırakmıştı. Çünkü artık herkes aynı şeyi düşünüyordu. Ya gerçekten düştüyse? Tam o sırada polis telsizinden kısa bir anons geçti. Çocuk bulundu. Bir anda bütün kameralar yön değiştirdi. Falcon yaşıyordu ama bulunduğu yer kimsenin beklediği bir yer değildi. Evlerinin garajının üzerindeki küçük çatı arasında saklanıyordu. Saatlerdir. Bütün ülke onu kilometrelerce ötede ararken Falcon evden neredeyse hiç ayrılmamıştı. İlk bakışta her şey mutlu sonla bitmiş gibiydi. Çocuk sağdı, ailesi yanındaydı. Kimse yaralanmamıştı. Televizyon kanalları da yavaş yavaş normal yayınlarına dönmeye hazırlanıyordu. Fakat asıl olay daha yeni başlıyordu. Falcon bulunduktan sonra aile peş peşe televizyon programlarına çıkmaya başladı. Doğal olarak herkes aynı şeyi merak ediyordu. O gün tam olarak ne olmuştu? Röportajlardan biri CNN'de canlı yayında yapıldı. Her şey normal görünüyordu. Derken sunucu yüzünü Falcon'a çevirdi. Neden saklandın? Falcon'un verdiği cevap sadece birkaç saniye sürdü. We did this for the show. Yeah. Ama o birkaç saniye bu hikayenin yönünü tamamen değiştirdi. Stüdyoda kısa bir sessizlik oldu. Richard Hey'nin yüz ifadesi değişti. Soruyu başka yöne çekmeye çalıştı. Annesi araya girdi, konu hızla kapatıldı. Ama artık çok geçti. Milyonlarca insan aynı soruyu sormaya başlamıştı. Gökyüzündeki balon gerçekten bir kazanın parçası mıydı? Yoksa başından beri planlanmış bir gösteri mi izledik? Falcon'un o cümlesinden sonra internet adeta ikiye bölündü.
Bir taraf çocuk yanlış konuştu diyordu, diğer taraf ise 6 yaşındaki bir çocuk neden böyle bir şey uydursun diye soruyordu. Aslında polis de aynı sorunun peşindeydi. Çünkü ortada cevaplanması gereken çok fazla detay vardı. Soruşturma ilerledikçe ifadelerde küçük çelişkiler ortaya çıkmaya başladı. Tek başına bakınca önemsiz görünen bu detaylar yan yana gelince farklı bir tablo çiziyordu. Derken polis, Richard ve eşi Mayumi'yi yeniden ifadeye çağırdı. Saatler süren görüşmelerin ardından savcıların elinde artık tek bir ihtimal kalmıştı. Bu olay bir kaza olmayabilirdi. Birkaç gün sonra Richard Heene hakkında resmi suçlamalar açıklandı. Savcılığın iddiasına göre bütün olay medyanın ilgisini çekmek için hazırlanmış bir senaryoydu. Richard ise ilk başta bunu reddetti. Yaşananların tamamen talihsiz bir kazadan ibaret olduğunu söyledi. Fakat soruşturma derinleştikçe işler değişmeye başladı. Sonunda Richard Heene yetkililere yanlış bilgi vermek suçunu kabul etti. Bu anlaşmanın ardından hapis ve para cezasına çarptırıldı. Eşi Mayumi de dava kapsamında ceza aldı. Yıllarca balon boy denildiğinde insanların aklına gelen ilk şey gökyüzündeki o balon değil. Televizyon tarihinin en büyük aldatmacalarından biri oldu. Ama hikaye burada da bitmedi. Çünkü yıllar sonra dosya yeniden gündeme gelecekti. 2019 yılında Colorado valisi Jared Polis, Richard ve Mayumi Heene için af kararı verdi. Bu karar onların masum ilan edildiği anlamına gelmiyordu. Af kararı verilen cezaların hukuki sonuçlarını kaldırıyordu. Richard ise yıllar boyunca aynı şeyi söylemeye devam etti. Yaşananların planlanmış bir gösteri olmadığını savundu. Fakat kamuoyunun büyük bölümü hala ikna olmuş değil. Bazen bir hikayeyi unutulmaz yapan şey en büyük patlama değildir. Tek bir cümledir. Küçük bir çocuğun canlı yayında farkında olmadan söylediği birkaç kelime. Ve o birkaç kelime televizyon tarihinin en unutulmaz olaylarından birinin yönünü tamamen değiştirdi. Eğer bu tarzı ilk duyduğunda kurgu sandığın ama tamamen gerçek hikayeleri seviyorsan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutma. Ben Bilimova. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.